Herkese merhaba. Yeni bir görsel incelememizle daha karşınızdayız. Bugün gerçekten çok hassas, hatta kimi zaman uykuları kaçıran bir konuyu konuşacağız. Doğrudan uzmanından Profesör Doktor İnsu Yılmaz'ın notlarından yola çıkarak şu soruya yanıt arıyoruz. Gebelikte alerji ilaçları kullanılır mı? Hani şu an hamileyseniz ya da böyle bir planınız varsa, hatta çevrenizde bu tatlı telaşı yaşayan biri varsa, konu sağlık ve ilaç olunca iplerin nasıl gerildiğini çok iyi bilirsiniz, öyle değil mi? Hadi gelin kafamızı karıştıran bu konuyu birlikte aydınlatalım. Şimdi elinizde bir ilaç kutusu var diyelim. Bir anne adayının o an şimşek gibi geçen, o en güçlü, en içgüdüsel ve sonuna kadar haklı soruyu hepimiz biliyoruz. Acaba bu ilaç bebeğime zarar verir mi? Hastalandığınızda o mucizevi süreci yaşarken vücudunuza giren her türlü dış maddeden, kimyasaldan kaçınmak istersiniz. Prospektüse şöyle bir göz atarsınız ve içinize inanılmaz bir korku kaplar. Bu gerçekten ama gerçekten çok doğal bir refleks. Fakat bugünkü incelememizde tam da bu haklı endişenin bazen bizi nasıl yanlış ve hatta tehlikeli bir yola sürükleyebileceğini çok net bir şekilde göreceğiz. Birinci bölümümüz gebelikte alerji endişesi. Biliyorsunuz ortada birbirine bağlı iki farklı cam var. Peki yaşanan bu doğal kaygılar ve o hassas denge nasıl yönetilecek? İkinci bölüm, sık görülen alerjik hastalıklar. Vücudunuz muazzam bir değişimden geçerken, bağışıklık sisteminiz de elbette boş durmuyor ve bu duruma kendine has tepkiler veriyor. Peki nedir bu tepkiler? Hamilelikte, polikliniklerde en sık karşılaştığımız tablolara hızlıca bir göz atalım. Alerjik astım, alerjik rinit, yani hepimizin bildiği saman nezlesi. Ürtiker, yani halk arasında kurdeşen deriz ya, işte o. Anjiyoödem, yaşam kalitesini inanılmaz düşüren egzama ve nazal polip. Bunlar gebelikte ilk kez kapınızı çalabilir ya da var olan bir durum aniden alevlenebilir. Peki doktorlar nefes darlığı veya kaşıntı krizleri yaratan bu hastalıklarla nasıl başa çıkıyor? Şunu duyduğunuzda içiniz gerçekten rahatlayabilir. Uzmanlar bu hastalıkları yönetirken genelde çok uzun yıllar boyunca test edilmiş, güvenlik profili yüksek ve gebelikte tamamen güvenli kabul edilen belirli alerji ilaçlarını seçerler. Yani dişimi sıkayım, katlanayım diye bir şey yok. Tıp dünyasının elinde bu özel durumlar için son derece güvenilir kalkanlar var. Üçüncü bölüm. Tedavisizliğin gizli tehlikesi. İşte burası çok kritik. Korku yüzünden tıbbi desteği reddetmenin, o hastalığı kendi haline bırakmanın karanlık tarafına giriyoruz. Şimdi gözünüzün önüne bir terazi getirin. Terazinin bir kefesine ilaç kullanmanın o hepimizin çok korktuğu prospektüslerde yazan potansiyel yan etkilerini koyuyoruz. Diğer kefesine ise tedaviyi tamamen reddedip o şiddetli hastalığı vücudunuzda kendi haline bırakmanın, adeta o yangını hiç söndürmemenin risklerini koyuyoruz. Asıl sorun ne biliyor musunuz? Genellikle sadece ilacın risklerine odaklanıp o devasa tehlikeyi, yani vücudunuzda süregelen kontrolsüz alerjik enflamasyonun içeride yaratacağı hücresel tahribatı tamamen gözden kaçırıyoruz. İşte tam bu noktada Profesör Doktor İnsu Yılmaz'ın şu sözü tüm bu konunun kilit noktasını, o incecik çizgiyi oluşturuyor. Şöyle diyor hocamız, bazen ilacın potansiyel yan etkilerinden dolayı hastalığın tedavi edilmemesi hem anne hem de bebek için ilaç kullanımından daha büyük risk oluşturabilir. Bu oldukça sarsıcı ve ezber bozan bir gerçek değil mi? Yani o kafamızdaki ilaç içmiyorum, demek ki bebeğimi koruyorum algısını adeta yerle bir ediyor. Aslında tedavi edilmeyen şiddetli bir hastalığın o ilacın kendisinden çok ama çok daha fazla zarar verebileceğini anlamak, gebelikteki sağlık yönetiminin bir numaralı kuralıdır. Gelin bunun fiziksel olarak nasıl gerçekleştiğini somut adım adım bir örnek üzerinden konuşalım. Diyelim ki anne adayının alerjik astımı var ve tamamen ilaç bebeğe zararlı korkusuyla tedavisini bıraktı. Birinci adım, kontrolsüz astım krizleri başlıyor ve hava yolları giderek daralıyor. İkinci adım, bu durum annede şiddetli nefes problemlerine ve kanda dolaşan oksijen miktarında ciddi düşüşlere yol açıyor. Ve üçüncü, o en korkutucu domino taşı. Eğer annenin kanındaki oksijen düşerse, göbek kordonuyla o hayata tutunan bebeğe giden oksijen de anında düşer. Bu zincirleme reaksiyon, bebeğin gelişimi üzerinde geri dönülemez, inanılmaz olumsuz etkilere yol açabiliyor. Kısacası ilacı reddederek korumaya çalıştığınız bebeğinizi aslında onu havasız bırakarak asıl büyük tehlikenin tam ortasına siz atmış oluyorsunuz. Dördüncü bölüm, karar anı, risk ve fayda. Peki masadaki bu karmaşık risk ve fayda dengesini profesyonelce nasıl kuracağız? Buradaki en doğru çözüm aslında harika bir takım çalışmasından geçiyor. Hasta ve hekimin bir araya gelerek tamamen şeffaf bir iletişimle ortak bir karar alması şart. Buradaki ideal
3 aşamalı sürece lütfen dikkat edin. Karşılıklı diyalog şöyle ilerlemeli. İlk olarak hekim, tedavi edilmeyen o hastalığın hem anne hem de bebek için içeride oluşturabileceği tüm riskleri açıkça hastaya anlatmalı. Ardından ikinci adımda gebelik dönemi için en güvenli, test edilmiş alternatif tedavi seçenekleri tüm detaylarıyla masaya yatırılmalı. Ve son olarak karar vermeden önce bu ilaçların olası yan etkileri en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmeli. Bu aslında ortak bir yolculuk. Doktorunuz size o çok değerli bilgi gücünü verir, kararı ise tüm bu veriler ışığında güvenle birlikte verirsiniz. Şu gerçeği zihninize iyice kazımanızı istiyorum çünkü her şeyin özeti tam olarak bu. Gebelikte amaç sadece bebeği değil, anne sağlığını da korumaktır. Bu, tıp dünyasının kabul ettiği muazzam bir felsefi ve bilimsel gerçek. Neden mi? Çünkü annenin fiziksel olarak sağlıklı, güçlü ve rahatça nefes alıyor olması, içindeki bebeğin güvenle gelişmesinin ve hayata tutunmasının en temel şartıdır. Kendinizi ihmal ederek, bedeninizi hastalığa teslim ederek bebeğinizi koruyamazsınız. Unutmayın, bebeğinizi korumanın ilk ve önemli adımı o bebeği taşıyan bedene, yani tam olarak kendinize çok iyi bakmanızdır. Bu incelememizin sonuna gelirken sizi şu güçlü, hatta biraz kışkırtıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bir annenin tedavi edilmemiş hastalığının aslında ortadaki en büyük tehlike olabileceği gerçeğiyle yüzleşmek, hamilelik sürecindeki hastalıklara ve tıbbi kararlara olan bakış açınızı nasıl değiştiriyor? Umuyorum ki bugün paylaştığımız bu bilgiler kendi doktorlarınızla çok daha bilinçli, veriye dayalı ve cesur konuşmalar yapmanız için size yepyeni bir perspektif sunmuştur. Merak etmeye, öğrenmeye ve kendi sağlığınız için en doğru soruları sormaya devam edin. Bir sonraki incelememizde yepyeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.